Tevramat ve mimarlıktan herkese merhaba, ben Emin. Sanal gerçekliğin Matrix gibi bilim kurgu filmlerinden fütüristik bir kavram olduğu günler artık çok geride kaldı. Sadece hayal ettiğimiz teknoloji artık burada. Tevramat ve mimarlık ile sizlerle. En son yaptığımız Uzak Doğu Otel gerçek zamandaki kafi simülasyonunu sizlere tanıtmaktan gurur duyuyorum. Hızlıca bu simülasyonun temel özelliklerini sıralayalım. Mühit arayüzü. Çevredeki önemli yapıları ve aktiviteleri görmemize yardımcı olur. Olanaklar arayüzü. Otelin içinde bulunan aktiviteleri ve olanakları gösterir. Birim arayüzü. Bütçe ya da odanın büyüklüğü gibi temel özellikleri filtreleyebilme. Mühitte araç ile gezinebilme. 3 farklı araç seçeneği ile otel çevresinde sürüş deneyimi. Gökyüzü dalışı. Paraşüt ile atlayabilir ve mühiti gökyüzünden deneyimleyebilirsiniz. Saati değiştirebilme. Gündüzü geceye çevirebilir ya da saatleri istediğiniz zamana göre ayarlayabilirsiniz. Galeri arayüzü. Otelin renderlarını ya da videoları gösteren arayüz. İç mekan simülasyonlarına geçiş. Kullanıcılar odaları, restoranı ya da otel girişi gibi iç mekan simülasyonlarına kolayca ulaşabilir. Etkileşimli kat planı. Konumunuzu plan üzerinden gösteren ve gitmek istediğiniz bölümlere sizleri kolayca götürebilen kat planları. Obje ve malzeme değişimi. Masaları, koltukları ve benzeri şeyleri başka bir ürünle değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda fayansları, döşeme ya da duvarların materyallerini de değiştirebilirsiniz. Tasarım, renk şemaları. Mimarın belirlediği iki farklı tasarım şeması. Bu şekilde kullanıcı her şeyi değiştirmek zorunda kalmaz. Drone ve insan modu. İnsan ölçeğinde gezinebilir ya da drone modu ile havada süzülebilirsiniz. Film, dizi oynatıcı. Klavye, fare, oyun denetleyicisi. VR arayüz. Şimdiye kadar almak istediğiniz evin mimari detayını örnek dairelerden ya da maketlerden gözlemleyebiliyorduk. Artık Tevramat-ı mimarlık ile birlikte örnek dairelere ya da maketlere dudak uçuklatan paralar harcamayıp daha çok seçeneğe ulaşabiliyorsunuz. Nasıl mı? Sanal gerçeklik, nesnelerin mümkün olduğunca gerçek koşullara yakın koşullarda temsil edilmesine yardımcı olur. Ve sonuç olarak inşaat aşamasından önce sorunları tespit etmek ve maliyetli hatalardan kaçınmak için yardımcı olur. Kullanıcının kendisini tamamen manipüle edebilen birebir ölçekli, 3 boyutlu bir modelleme, henüz inşa edilmemiş bir alanda inanılmaz derecede doğru bir mevcudiyet duygusu sağlamasına olanak tanır. Basitçe söylemek gerekirse, kullanıcılar bir ekranda evinin iç ya da dış mekan görüntüsünü gerçekten deneyimleme ve onunla etkileşim kurma şansını elde ediyor. Yani kelimenin tam anlamıyla her şeyi, her yerde, her zaman deneyimlemeyi mümkün kılıyor. Mimari ve iç tasarım söz konusu olduğunda kafi simülasyonunun faydaları sonsuzdur. Tasarımcı ne kadar yetenekli olursa olsun veya planlar her ne kadar doğru olursa olsun bu fikri sektörün dışından birine iletmek hala zor olabiliyor. Kafi simülasyonu işte burada devreye giriyor. Eski güzel planların, hatta 3D modellerin aksine simülasyon teknolojisi tamamen sürükleyicidir. Bir bakıma taslaklarda olanı gerçeğe dönüştürüyoruz. Mekanın gerçek hayatta nasıl görüneceğine, hissedileceğine ve işleyişine dair çok daha doğru ve anlaşılması kolay bir sunum sunar. Böylece müşteri daha bilinçli bir karar verebilir. Gelin sizlere Uzak Doğu Otel kafi simülasyonunun nasıl çalıştığına birlikte göz gezdirelim.
Bilgisayar üzerinden simülasyon uygulamasına giriş yapıyorum. Açılış penceresinde hakkımızda ve iletişim paneli bulunmakta. Kullanıcılar dilek ya da şikayetlerini geri bildirim butonu üzerinden yapabilirler. Mouse yardımıyla otele iyice bir bakıyorum. Aynı zamanda klavyemde bulunan W, A, S, D tuşlarından hareket etmek için yardım alıyorum. Galeri butonuna tıklıyorum ve orada bulunan resimlere göz gezdiriyorum. Mühit butonuna tıklıyorum. Bu sefer kameranın konumu çok daha geniş bir açı üzerinden bakış sağlıyor. Burada yine mouse'umdan ve klavyemden hareket etmek için yardım alıyorum. Aşağıda 5 farklı kategori bulunmakta. Yemek ve eğlence, alışveriş, sembol yapılar, eğitim ve ulaşım. Yemek bölümünden eski zaman kebabına tıklıyorum ve kamera bana bu restoranın bulunduğu yeri gösteriyor. Resim ve açıklama ile bu restoran hakkında detaylı bir bilgiye sahip oluyorum. Mavi konum işareti otelin bulunduğu konumu gösteriyor. Bu şekilde otel ile restoran arasındaki mesafeyi analize edebiliyorum. Aynı şekilde diğer kategoriler için yapıyorum. Okulların, alışveriş mekanlarının, bir ev sahibinin ihtiyacı olabilecek bütün konumların detaylı bilgisine sahip oluyorum. Ulaşım kategorisinde bulunan simülasyon sokak butonuna tıklıyorum. Sağ tarafta bilgi paneli açılıyor. Üstte durak hakkında bilgi bulunurken aşağıda yürüyerek otelden kaç dakikada buraya varabileceğini söyleyen bir alt bilgi bulunmakta. Hareket saatine tıklayarak saatler ve rota hakkında bilgiye sahip oluyorum. Simülasyonda gördüğünüz üzere sokakların, bulvarın ya da caddelerin isimlerini rahatlıkla görebiliyorum. Yukarıda bulunan zaman çizelgesine hareket ediyorum. Ve saatimi sabahın erken saatlerine ayarlıyorum. Gölgelerin, ışık renginin ve yoğunluğunun değiştiğini göreceksiniz. Bu simülasyon güneşi neredeyse birebir taklit etmektedir. Saatimi gecenin geç saatlerini ayarladığım zaman sadece otelin değil, yapıların, hatta yoldaki aydınlatmaların devreye girdiğini fark edeceksiniz. Bu şekilde çevrenin aydınlanması hakkında muazzam bir öngörüye sahip olacaksınız. Olanaklar butonuna tıklıyorum ve saatimi biraz geriye alıyorum. Bu bölümde otelin sunduğu imkanlar karşımıza geliyor. Buradan sinemaya, spor salonuna ya da yüzme havuzuna gidebilirim. Sağ taraftaki bilgileri okuyabilir ya da medya galeri seçeneği ile resimlere göz gezdirebilirim. Aşağıda bulunan birim arama butonuna tıklıyorum. Burada bazı filtreler bulunmakta. Oturmak istediğiniz odanın metrekaresini seçebiliyorsunuz.
Gördüğünüz üzere ekranda bazı kutucukların kaybolduğunu göreceksiniz. Bu demek oluyor ki belirlediğiniz kriterlere bu odalar uymuyor. Bütçe kısmından odaların fiyatlarını belirleyebiliyorsunuz. Yatak odası ya da banyo sayısı gibi seçenekler bulunmakta. Cephe seçimi ile odanın hangi cepheye bakmasını istiyorsunuz? Bunları filtreleyebiliyorsunuz. Müsaitlik kategorisinden odanın müsait mi yoksa rezerve mi olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere sarı kutucukların rezerve, mavilerin ise müsait olduğunu gösteriyor. Kutucukların üzerine tıklayarak teknik bilgilerine bakıyoruz. Kaç metrekare, ücreti ne kadar, yatak odası sayısı ya da banyo sayısı kaç, hangi cepheye bakıyoruz, müsait mi değil mi gibi ayrıntıları bizimle paylaşıyor. Medya galeriye tıklayarak kat planını ve iç mekan görüntülerini görebiliyoruz. Olanaklar bölümüne tekrardan geri dönüyorum. İç mekan simülasyonuna girmeden önce sizlere şehirde araç ile gezinme ve gökyüzü dalışı hakkında kısaca bir yer vermek istiyorum. Deneme sürüşünün altında bulunan park seçeneğini tıklıyorum ve buradan şehirde dolaş butonuna tıklıyorum. Önüme çıkan panelde şehir içerisinde nasıl araç kullanacağıma dair küçük bir bilgi bulunmakta. E tuşuna basarak aracın içerisine giriyorum. C ile kamera değiştiriyorum ve farlarımı açmak için L tuşuna basıyorum. E tuşuna bastım ve aracın içerisindeyim. Önümdeki yazı eğer ana sayfaya dönmek istersen H tuşuna basmamı söylüyor. WASD tuşlarını ve mouse'umu kullanarak şehirde sürüş yapmaya başlıyorum. Burada da saatleri değiştirebilirim. L tuşuna basarak da aracımın farlarını açabilirim. C tuşuna basıyorum ve kameramı değiştiriyorum. Mühit butonuna tıklayarak otelin konumunu ve alt kategorilere ulaşabiliyorum. İsterseniz araçtan çıkarak yürüyerek de gezebilirsiniz. H tuşuna basarak ana sayfaya geri dönüyorum. Bu sefer olanaklar kısmından gökyüzü dalışını seçiyorum. Uzak Doğu Otel'in aynı zamanda gökyüzü dalışı kulübü bulunmakta. Bu yüzden simülasyon içerisine eklememi istediler. E tuşu ile paraşüt açabiliyorum. T otomatik paraşüt açma. R gökyüzü dalışını başlat. Fare tekerleği uzaklaştır, yakınlaştır. Sağ tıkta farede paraşütü değiştir anlamına geliyor. R tuşuna basıyorum ve gökyüzü dalışını başlatıyorum. WASD ve mouse yardımı ile karakterimin hareketini kontrol edebiliyorum. E tuşuna basarak paraşütümü açabiliyorum. Paraşütün desenine kendi logomuzu eklemek istedik. E tuşu ile istersem tekrardan paraşütü kapatabilirim. Yine aynı şekilde saatleri değiştirebilir. Mühit butonuna tıklayarak çevreyi inceleyebilirim.
H tuşuna basarak ana sayfaya geri dönüyorum. Olanaklar butonuna tıklayıp bu sefer otelin iç mekan simülasyonuna geçiş yapmak istiyorum. İç mekan simülasyonundan otel girişine tıklıyorum. Açılan bilgi penceresinden iç mekan seçeneğine tıklıyorum. Proje yüklendikten sonra bana klavye kullanıyorsam F tuşuna, eğer joystick kullanıyorsam B tuşuna basmamı söylüyor. İlk açılan arayüzde bu simülasyonu nasıl kullanacağıma dair bir bilgi veriyor. Arayüzü kapatıp W, A, S, D ve mouse yardımıyla hareket ediyorum. İçeride biraz gezdikten sonra asansöre doğru yöneliyorum ve içerisine giriyorum. Asansör beni odaların bulunduğu koridora getiriyor. Arkadan müzik çaldığını duymuşsunuzdur. Buraya uzak doğu tarzı bir arka plan müziği eklemek istedik. Altta bulunan konum işaretine tıklıyorum ve karşıma katın planları geliyor. Gördüğünüz gibi sarı yuvarlak benim şu anki konumumu gösteriyor. Hareket ettikçe konumumun değiştiğini göreceksiniz. Plan üzerinden oda 101'e tıklıyorum. Bu şekilde etkileşimli bir kat planı olmuş oluyor. Dilersem sağda bulunan panelden de gitmek istediğim yeri seçebilirim. Kapı otomatik olarak açılıyor ve otel odasına giriş yapıyorum. Solda bulunan güneş işaretine tıkladığımda karşıma iki seçenek geliyor. Gündüz ve gece. Geceyi seçtiğim zaman güneş ışığının uyguladığı gölgelerin ve arka planın gittiğini göreceksiniz. Boya simgesine tıklıyorum. Sol tarafta objelerin listesi çıkıyor ve yanında ön izlemeleri. Space tuşuna basarak bu listeyi güncelleyebilirim. Karakterimin değiştirmek istediğim nesnenin yakınında ya da menzilinde olması gerekiyor. Buradan çalışma masasını klasikten modern bir görünüme getiriyorum. Döşemeyi koyu kaplamadan ahşap meşe olarak değiştirmek istiyorum. Ya da duvarın rengini mavi olarak değiştirmek istiyorum. Bunların hepsi size kalmış. Space tuşuna basarak listeyi güncelleyebiliyorum. Eğer müşteri bütün bunları değiştirmek istemez ise mimarın belirlediği iki seçeneği seçebilir. Tasarım şema butonuna tıklıyorum. Önümde iki pencere açılıyor. Bunlardan birine tıklayarak materyalleri tasarımcının istediği şekilde değiştirebiliyorum. Drone simgesine tıklayarak insan modundan drone arayüzüne geçiş yapıyorum. Çıkan bilgi panelinde Q tuşu yukarı, E tuşu ise aşağıya hareket ettiğini görüyorum. Drone modu ile havada çok rahat süzülebiliyorum ve detayları rahatlıkla görebiliyorum. Eğer insan moduna geri dönmek istersem, insan simgesine tıklamam yeterli olacaktır. Bu tasarımı beğendim ve kaydetmek istiyorum derseniz, klavye üzerinden i tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ekran görüntüsü, simülasyon klasörünün içerisinde bulunduğu konuma kaydedilecektir. Film simgesine tıklıyorum ve burada koridor ve oda 101 olarak iki farklı sıra oynatıcısı bulunmakta. Bunlardan birine tıklayarak filmi başlatabilirim.
Eğer bilgi arayüzüne geri dönmek isterseniz soru işareti simgesine tıklamanız yeterli olacaktır. Daha geniş ekranda gezmek isterseniz F tuşuna basmalısınız. Otelin başka bir bölümüne gitmek için çıkış simgesine tıklıyorum. Buradan ana sayfaya, toplantı odasına ya da VR arayüzüne geçiş yapmak istersem bunlardan birinin üzerine tıklamam yeterli olacaktır. Toplantı odasına tıklıyorum ve içeride gezmeye başlıyorum. Eğer simülasyondan çıkış yapmak istersem ya da başka yerlere gitmek istersem yine aynı yerden çıkış sembolüne tıklayarak simülasyondan çık butonuna tıklıyorum.